Hazreti Ömer'in bir mektupla Sa'd bin Ebi Vakkas'a halkı 3 gün İslam'a davet etmesini söylemesi. Hazreti Ömer, Sa'd bin Ebi Vakkas'a şunları söyledi. Ben daha önce sana savaşmadan önce insanları 3 gün Allah'a davet etmen için bir mektup yazmıştım. Kim savaştan önce davetine icabet ederse o artık Müslümanlardan birisidir. Müslümanlar için geçerli olan her şey onun için de aynen geçerlidir. Alınan ganimetlerden onun da bir payı vardır. Kim de bu çağrına savaştan veya hezimete uğradıktan sonra icabet edecek olursa, onun malı Müslümanlar için bir ganimettir. Çünkü Müslümanlar bu malları onun İslam'ı kabulünden önce ele geçirmişlerdir. İşte bunlar benim sana olan emirlerimdir. Selman-ı Farisi'nin Beyaz Köşk gününden önceki 3 günde insanları davet etmesi. Selman-ı Farisi komutası altındaki bir grup İslam askeri, Fars kasırlarından birini kuşattılar. Askerler Selman-ı Farisi'ye şöyle dediler: "Ey Eba Abdillah, onlara saldırmayacak mıyız?" Selman, "Önce bana fırsat veriniz. Onları Hazreti Peygamber'den işittiğim şekilde davet edeyim," dedi. Daha sonra Selman-ı Farisi, Farslılara hitaben şunları söyledi: "Ben Fars asıllıyım, yani sizden birisiyim. Buna rağmen Arapların bana itaat ettiğini görmüyor musunuz? Eğer siz de Müslüman olursanız, lehte veya aleyhte bizim için geçerli olan şeylerin aynısı sizin için de geçerli olacaktır. Eğer Müslüman olmaz, ille de dininizde ısrar edecek olursanız, sizi dininizde serbest bırakırız. Ancak bu durumda zillet içerisinde bizlere cizye vermek zorunda kalacaksınız." Daha sonra Hazreti Selman, Fars diliyle onlara bir şeyler söyledi ve "Cizye verecek olursanız hiç de övülecek kimseler olmazsınız. Diğer taraftan vermeyecek olursanız sizinle eşit şartlar altında savaşırız," dedi. Bunun üzerine Farslılar, "Biz iman edip cizye verecek kimseler değiliz. Sizinle savaşacağız," dediler. Müslümanlar Hazreti Selman'a müracaat ederek, "Ey Eba Abdillah, onlarla savaşmayacak mıyız?" diye sordular. Selman yine hayır dedi. Selman-ı Farisi aynı şekilde onları 3 gün İslam'a davet etti. Sonra "Haydi onlarla savaşınız," dedi. Bunun üzerine İslam ordusu hücum ederek kaleyi fethettiler. Kadisiye Savaşı'nda Numan bin Mukarrin ve arkadaşlarının Rüstem'i dine davet etmeleri. Sa'd bin Ebi Vakkas, içlerinde Numan bin Mukarrin, Fırat bin Hayyan, Hanzele bin Ebi Rebi et-Temimi, Utarit bin Hacib, Eş'as bin Kays, Muire bin Şube ve Amr bin Madi Kerb gibi kumandanlarınla bulunduğu bir grubu, onu İslam'a davet etmek üzere Rüstem'e gönderdi. Rüstem onlara, "Sizi buralara kadar getiren şey nedir?" diye sordu. Onlar da şöyle cevap verdiler: "Allah sizin memleketinizi bize vereceğine, kadınlarınızı ve çocuklarınızı esirlerimiz yapacağına ve mallarınızın da bizim olacağına dair söz vermiştir. İşte bundan dolayıdır ki buralara kadar geldik. Bütün alacağımızı bize vaat ettiğinden ötürü buraya geldik. Biz bunlarda zerre kadar tereddüt etmeyiz." Gerçekten de Rüstem, daha önce rüyasında gökten bir meleğin yere inerek Fars ordularının silahlarını mühürledikten sonra bunların hepsini Hazreti Peygamber'e verdiğini, Hazreti Peygamber'in de bu silahları Hazreti Ömer'e verdiğini görmüştü. Muire bin Şube'nin Rüstem'i Allah'a davet etmesi. Seyf bin Amire et-Tamimi şeyhlerinden, yani hocalarından rivayet ediyor. İki ordu karşı karşıya geldiklerinde Fars kumandanı Rüstem, İslam kumandanı Sa'd bin Ebi Vakkas'a bir elçi göndererek onun vasıtasıyla "Bana içinizden akıllı, sorularıma cevap verebilecek birisini gönder," demişti. Kumandan Sa'd bin Ebi Vakkas da ona Mughire bin Şube'yi gönderdi. Mughire, Rüstem'in yanına vardığında Rüstem ona şunları söyledi: "Siz bizim komşumuzsunuz. Size birçok iyilikler yaptık. Başkalarının size eziyette bulunmasına engel olduk. Memleketinize dönünüz. Ülkemize gelerek
ticaret yapmanıza engel olmayacağız. Mughire ise ona şu cevabı verdi: Biz dünyayı istemiyoruz. Bizim gayemiz ve istediğimiz ahirettir. Allah bize bir peygamber gönderdi ve ona şöyle buyurdu: Benim dinime inanmayan kimselerin başına şu taifeyi musallat edeceğim. İmansızlardan onların elleriyle intikam alacağım. Bana itaat ettikleri sürece ben de her zaman için onları galip getireceğim. Kim benim gönderdiğim hak dinden yüz çevirecek olursa o zelil olur. Kim de bu dine sımsıkı sarılırsa o da aziz olur. Rüstem, peki o din nasıl bir şeydir diye sordu. Mughire bunu şöyle cevaplandırdı: O dinin kendisi olmadığında ayakta duramayacağı direği Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun Resulü olduğuna şahitlik edip Muhammed'in Allah katından getirmiş olduğu şeylerin hepsini kabul etmektir. Bunun üzerine Rüstem, bu ne güzel bir şeydir dedi. Arkasından, peki başka bir şey var mı diye ekledi. Mughire de, insanları kula kulluktan kurtarıp onların Allah'a ibadet etmelerini sağlamaktır dedi. Bu da çok güzeldir. Peki daha başka bir şey var mıdır diye sordu. Mughire, İnsanlar Adem'in oğullarıdır. Onlar aynı ana babadan gelen kardeşlerdir dedi. Rüstem, bu da güzeldir dedikten sonra şöyle devam etti. Söyler misin, eğer dininize girersek bizim memleketimizden gidecek misiniz? Mughire, evet, Allah'a yemin ederim ki Müslüman olursanız ülkenize ancak ticaret maksadıyla ya da bir ihtiyaç dolayısıyla geleceğiz dedi. Rüstem, bu da çok güzel bir şeydir dedi. Mughire'nin çıkışından sonra Rüstem, Farslıların ileri gelenlerini çağırtarak bu konuyu onlarla konuştu. Onlarsa buna şiddetle karşı çıktılar ve bu dine girmeyiz dediler. Allah onları çirkinleştirsin, rezil etsin. Zaten etmiştir de. Rib'i bin Amir'in Rüstem'i İslam'a davet etmesi. Sonra Sa'd bin Ebi Vakkas yine Rüstem'in isteği üzerine ikinci bir elçi daha göndermiştir. Bu kişi Rib'i bin Amir'dir. Rib'i, Rüstem'in huzuruna çıktı. Rüstem'in bulunduğu çadır altın işlemeli sergilerle süslenmişti. Yerlere ipekli yaygılar açılmış, her tarafa yakutlar ve çok kıymetli inciler takılmıştı. Rüstem'in başında çok değerli taşlarla süslenmiş bir tac olup, kendisi de altından yapılmış bir taht üzerinde oturuyordu. Rib'i bin Amir ise kaba elbiseler içerisindeydi ve küçük bir ata binmişti. Rüstem'in yaygılarını çiğneyinceye kadar atından inmedi. Biraz daha ilerledikten sonra atından indi ve onu bir yere bağladı. Silahı boynunda, zırhı sırtında, miğferi de başında olduğu halde Rüstem'e doğru yöneldi. Ona silahını bırakmasını söylediler. O da, ben size kendiliğimden gelmedim. Siz çağırdığınız için buradayım. Müsaade ederseniz bu şekilde girerim. Aksi takdirde döner giderim dedi. Rüstem izin vermelerini emretti. Rib'i de elindeki mızrağına dayana dayana yürüdü. Mızrağın ucu yerdeki yaygıları delmekteydi. Rüstem ona, sizi buralara kadar getiren şey nedir diye sordu. Rib'i buna şöyle cevap verdi. Allah bizleri insanları kula kulluktan kurtarıp Allah'a ibadete çağırmamızı, onları dünyanın darlığından onun genişliğine ve diğer dinlerin zulmünden kurtarıp İslam'ın adaletine çıkarmamız için göndermiştir. Allah Teala bizleri insanları kendi dinine davet etmemiz için görevlendirmiştir. Biz onu kabul eden kimselerden elimizi çeker ve geri döneriz. Onu kabul etmeyen kimselerle de Allah'ın vaadi gerçekleşene dek savaşırız. Bunun üzerine Rib'i'ye, peki Allah'ın vaadi nedir diye sordular. O şöyle cevap verdi. Allah'ın dinine girmeyenlerle savaşıp ölenler için cennet, geride kalanlar için de zaferdir. Rüstem, Rib'i'ye hitaben, ben sizin sözünüzü dinledim. Peki bu işi bir müddet ertelemeye razı mısınız? Biz de bu arada bu söylediklerinizi dikkatle müzakere edelim dedi.
Rib'i, bir gün mü 2 gün mü? Hangisini istersin diye sorunca, Rüstem, hayır, 1-2 gün değil, biz alimlerimize, reislerimize yazıp onlardan gelecek cevabı beklemek istiyoruz dedi. Bunun üzerine Rib'i, Hazreti Peygamber bize savaş esnasında düşmana 3 günden fazla mühlet vermememizi emretmiştir. Benim söylediklerime ve onların tavsiyelerine bak ve bu 3 günden birisini seç. 1, 2 yahut da 3 gün dedi. Rüstem, sen onların efendisi misin diye sorunca Rib'i şu cevabı verdi. Hayır, fakat Müslümanlar tek bir vücut gibidir. Onların en düşük rütbelileri, karşıdakilerin en yüksek rütbelilerine korunma sözü verebilir. Böylece Rüstem, kavminin ileri gelenleriyle bir toplantı yaparak onlara şöyle dedi. Bu adamdan daha aziz bir kimse ve onun sözlerinden daha kuvvetli bir söz görüp işittiniz mi? Bunun üzerine orada bulunanlar, Allah korusun, sonra sen bu adama meyledip de dinini terk etmeyesin. Onun elbiselerine bakmıyor musun? Dediler. Rüstemse, azap olunasıcalar. Elbiselerine değil, fikrine bakınız. Konuşmasına, tavırlarına bakınız. Görüldüğü kadarıyla Müslümanlar elbiselere pek önem vermiyorlar. Onlar daha çok soy sopları koruyorlar dedi. Huzeyfe bin Mihsan'la Mughire bin Şube'nin 2. ve 3. günlerde Rüstem'i dine davet etmesi. Rüstem ertesi günü Sa'd bin Ebi Vakkas'a birisini yolladı. Sa'd da o kişiyle birlikte Huzeyfe bin Mihsan'ı Rüstem'e gönderdi. O da Rib'i'nin söylediklerinin bir benzerini söyledi. Sa'd ona 3. gün Mughire bin Şube'yi gönderdi. Mughire güzel ve uzun bir konuşma yaptı. Konuşma sırasında Rüstem Mughire'ye şunları söyledi. Sizin topraklarımıza girişiniz balı gören sinek hikayesine benziyor. Şöyle ki sinek beni bala ulaştıracak kimseye 2 dirhem veririm der. Balı gördüğünde içine dalı verir. Fakat daha sonra uçup gitmek isterse de bir türlü kurtulamaz. Bu kez de beni kim kurtarırsa ona 4 dirhem vereceğim der. Sizin durumunuz ayrıca zayıf tilkininkine benzer ki bu zayıf tilki bir delik bularak bir bağa girer. Bağ sahibi onu zayıf görünce merhamet edip dokunmaz. Fakat bir süre sonra semizlenip bağın birçok yerini darmadağın eder. Bağ sahibi bu sefer eline bir sopa alarak hizmetkarlarıyla birlikte onu bağdan çıkarmaya koşar. Bunu gören tilki kaçmak ister. Fakat çok şişmanladığı için ilk girdiği deliğe sığmaz. Bunun üzerine bağ sahibiyle hizmetçiler onu yakalarlar ve öldürünceye kadar da sopalarla döverler. İşte siz de bizim memleketimizden bu şekilde çıkacaksınız dedi. Daha sonra Rüstem öfkelenerek ateşe tapanların adeti üzere güneşe yemin ederek yarın sizinle savaşacağım dedi. Mughire de sen göreceksin dedi. Sonra Rüstem Mughire'ye şu teklifte bulundu. Her birinize birer elbise, komutanınıza da 1000 dinarla bir elbise ve bir at vereceğim. Buna karşılık siz de bizim ülkemizden çıkıp gideceksiniz. Mughire ise saltanatınızı zayıf düşürdükten, izzetinizi ayaklar altına aldıktan sonra mı çıkıp gideceğiz? Şunu bilmenizi isterim ki sizden zelil kimseler olduğunuz halde cizye alacağız. Sizler tüm direnmenize rağmen bizim kölelerimiz olacaksınız dedi. Mughire'nin bu sözleri üzerine Rüstem çok öfkelendi.